Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu 3-6 ay arası bebekler için uygun olan fare dişi modelinin yapımını size aktarmak istiyorum. Modelimiz aslında yukarıdan aşağıya şeklinde örgü olarak ilerliyor. İlk olarak ben 68 ilmekle başladım. 68 ilmeği atıp 4 sıra haroşamızı örelim. Ben biraz daha başlangıç seviyesine hitap etmek istediğim için açıkçası ilmek atma kısmından da başlamak istiyorum. İlk olarak örgümü 4 numara şişle ördüm. İpin markasını veremediğim için aslında biraz daha gramaj ve metre olarak verebilirim. 100 gram 250 metre uzunluğunda bebek örgü modelleri için uygun olan bir ip modeli. Ben biraz daha gri kullanarak aslında her rengi, her cinsiyete hitap edecek bir model oluşturmaya çalıştım. Bu ipi kendimize doğru tuttuğumuz senaryoda çektiğimizde istediğiniz boyutlarda çekebilirsiniz. 68 ilmek alarak başlayacağız. Buraya şişimi yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu şekilde kendime çekip buradan bu ilmeğimi alıp kendime çekiyorum. Şu an 2 ilmeğim oldu bile. Yine bir kere daha göstereyim. Üç ilmek. 68 ilmek dizip gelelim. Şu an 68 ilmeğimi oluşturdum. Açılmaması için şu son kısmı da açıkçası bir tane düğüm atıyorum. Çünkü ilk ilmeğimizi her zaman örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Alırken her zaman örmeden ilerleteceğiz. Sadece ileriki sıralarda göstereceğim bir kısım var. Ben haroşayı örerken ipimi bu şekilde üstten alıp ilmekten geçiriyorum. Ben haroşa dediğim zaman aslında bilinmeli ki bu üstten aldığımız örgü modeli için ben kullanıyorum. Çünkü düz ördüğümüzde de ipi düzde alttan alıyorum. Ama haroşada ipimi yukarıdan alıyorum. Böyle bir ayrıma gittim. Kendi hem örgümde de kafam karışmaması için hem de benim açımdan daha kolay geldi diyebilirim. Her iki tarafta da düz örmek gerektiği için. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Örüp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeği bıraktım. Bunu bırakmamdaki sebep aslında size şuradaki kurduğum bu düz ilerleyen sıraların nasıl oluştuğunu göstermek. İlk olarak buradaki son kalan ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ve tığımı çeviriyorum. Burada yaptığım şey şu aslında. İpimi bu tarafa alıp ilmeğimi içeriden şu kısımdan sokup ters çevirmek. Bu sayede aslında ilerleyen akışkan bir yapımız olacak. Yine haroşa örmeme devam ediyorum. Bu şekilde 4 sıra kadar örüp şu yaka kısmını bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, toplam 8 sıra haroşamı ördüm. Diş olarak da saymam gerekirse 1 2 3 4 ön yüzde, 1 2 3 4 de arka yüzde. Şimdi hem ilk olarak düğme deliğimizi ekleyeceğiz. Sonrasında da fil dişi modelimizi kurabilmek için kol, ön, arka ayrımlarını yapacağız. Sayı olarak da vermem gerekirse, hatta şöyle çevireyim modeli kendime doğru. Şöyle sayalım. İlk olarak 7 ilmeğimiz her yerde haroşa örülecek. Sonrasında 6 ilmeğimizi ön taraf için ayırıyoruz. 7 artı 6 toplam 13 ilmeğimiz ön kısım için olacak. Burada gördüğünüz üzere şurada arttırma noktalarımız var. Arttırma noktalarımız her zaman ön yüzde düz örülecek. Arka yüzde zaten ters örgü yapacağız. Sonrasında kol ayrımına geliyorum. Buraya arttırma noktası olarak yazdım. Çünkü bu bir ilmeğin hem önünde hem de arkasında birer sıra arttırma yapacağız. Sonrasında 10 ilmeğimizi kol için ayırıyoruz. Burada yaklaşık 10 ilmek var. Tekrar bir arttırma yerimiz var. Önünde ve arkasında artış yapacağımız bir ilmeğimizi ayırdık. Arka kısım için 18 ilmek ayırıyoruz. Sonrasında tekrar arttırma noktası bir ilmek. 10 tekrardan bu kısım kol için. Ve tekrar bir arttırma yeri ve 6'yı da ön kısım için ayırıyoruz ve en sonda 7'yi tekrardan haroşa için ayırıyoruz.
Bu şekilde fotoğrafını da çekebilirsiniz. Şimdi bu ayrımlarımızı yapalım. Ayrımlarımızı yaparken ben işaretleyici kullanıyorum ki başlangıçta bu arttırma noktalarını kaçırmayalım. Benim elimde şu an bu 4 tane arttırma yerini işaretlemek için işaretleyiciler var. 68 ilmekle başlamıştık. 68 ilmeği ya isterseniz başta bu işaretleyicileri koyup öyle de örebilirsiniz. Ya da benimle beraber ördükçe işaretleyicileri koyabilirsiniz. Ben bu ayrımda yapabilmek için buradaki şekilde ilerletiyorum. İlk olarak 7 sırayı haroşa öreceğiz. Bu sırayla beraber aslında düğme deliğini de koymamız gerekiyor. İlk olarak bu ilmeği kendime çekip şu içeriden batarak, bu birinci ilmeğimiz, 2 3 4 ilmekten sonra bir tanesini sadece ipimi dolayarak arttırıyorum. İpi dolama yapıyoruz sadece burada. Burada arttırma yaptığımız için bu iki ilmeği birlikte kesmemiz gerekiyor ki sayımızda herhangi bir değişiklik olmasın. Bu iki ilmeği de beraber aldım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra olması gerekiyordu. Bu da 7. 7. haroşamızı da ördük. İlk olarak ön kısım için 6 ilmeği ilerletmemiz gerekiyor. Haroşaları ben bu şekilde aşağıdan alıyordum. Şimdi artık düze geldiğimiz için düz kısımlarda ipimi şu şekilde aşağıdan dolayıp kendime çekiyorum. Bu şekilde aşağıdan dolayıp kendime çekiyorum. 2 3 4 5 6. Buradaki ilmeğimiz için bir işaretleyici koyalım. Bu bizim aslında ilk arttırma noktamız. Bu arttırma noktalarının bir önünde bir de arkasında arttırma yapıyoruz. Arttırma yapabilmek için şu şekilde dolayıp şuradan geçirip kendime çekiyorum. Bu benim birinci arttırmam. Arttırma noktasını düz örüyorum. Tekrardan bu şekilde bir tane alarak ikinci arttırmamı yaptım. 6'yı ördük, 1'i arttırdık. Şimdi sırada 10 ilmek kol için var. Burayı da düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrardan bir işaretleyici koymam gerekiyor. Yine şu aşağıdan bir altından batıyorum ki ben ilgili arttırma noktasına düz öreceğim için karışmasın. Arttırmanın bir önünden bir de arkasından arttırmak gerekiyor. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle arttırdık. Bir arttırmamı yaptım. İlmeğimi şu şekilde düz ördüm ve tekrardan arttırmamı şu şekilde yapıyorum. 10 arttırdık. Biri arttırma noktasını ördük. 10 sıra, 18 sırada arka için düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tekrardan işaretleyicimi koyuyorum bir alt sıradan. Şimdi arttırma noktamızı yapıyoruz. Bu birinci arttırmamız. Arttırma noktasını düz ördüm. Tekrardan şu şekilde ikinci arttırmamı da yapıyorum. 18 arttırdık. Şimdi 10 sırayı diğer kol için yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrardan sonuncu arttırma noktamı da işaretliyorum. Bir önünde arttırmamı yaptım. İlmeğimi düz ördüm ve tekrardan
Diğer arttırmamı da yapıyorum. Bununla beraber toplam 8 arttırma yaptık. Son ön taraf için 6 ilmeği öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Artık 7 ilmeğimde haroşa kısmı kalmalı. Artık haroşa kaldı. Onu da haroşa olarak örüyorum. Arttırmaları sadece ön yüzde yapacağız. Arka kısımlarda herhangi bir arttırma olmayacak. Arka kısımlar arttırma noktalarımızın ters ördüğü yerler. Arka kısımlar için de modelimizi aslında kurgulayacağız. Ben bu şekilde ayrımlarımı yaptım. Yazıyla yazmam gerekirse 68 ilmekle başladık. 8 sıra haroşa ördük. Yani 4 diş. 9. sırada 8 ilmeği arttırdık. Toplam ilmek sayımız şu an 76. Bir de burada düğme deliği var. Şu an 10. sırada yine 76 ilmekle devam edeceğiz. Herhangi bir arttırma olmayacak. Ama burada artık fare dişi modelimizin de kurulumuna geçeceğiz. İlk olarak fare dişi modelini yapabilmek için bu 7 haroşamızı herhangi bir işlem yapmadan düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7. Zaten artık terslere geldik. 7 sıra haroşamızı ördük. Bundan sonrası için artık model kurulumunu yapacağız. Fare dişi dediğimiz aslında ilgili ilmekten değil bir alt ilmeği düz ördüğümüz için burada bir toplanma yapıyor. O toplanmalar da buradaki şu toplanma noktaları da aslında fare dişi görünümü getiriyor diyebiliriz. Şimdi 7 sırayı bitirdikten sonra bu ilmeğin kendisini değil tam olarak altını, şu yazıları da çekelim. Tam şu alt delikten şöyle göstereyim. Buradan normalde ters sıramız ama biz bir alt sıraya kaydığımız için aslında düz örmemiz gerekiyor. Şu şekilde düz alıp içinden çıkıyorum. Sonra ters örüyorum. Bir ters bir düz ilerleyeceğiz. Yine bir alt sıraya geldim. İçinden girdim ve düz aldım. Sonrasını ters ördüm. İçinden girdim, düz aldım. Bir sonrasını ters ördüm. Şu an arttırma noktasına geldik. Arttırma noktasında herhangi bir alttan alma işlemimiz yok. Çünkü zaten ilmeğin kendisi yeni oluşmaya başladı. O yüzden arttırma noktasını bir önceki arttırdığımızda bir sonraki arttırdığımızda ters örmemiz gerekiyor. Şu şekilde ters örüyorum. 1 2 3. Yani aslında 3 ilmeğimizi ters ördük. Ters örgümüz yapıldığı için şu an tekrardan bir alt sıradan düz ilmekle devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Düz dediğim yerler bir alt ilmekten olan düz yerler. Şu an tekrardan arttırma noktasına geldim. İşaretleyicim de burada. Bu üçünü birden ters örüyorum. Çünkü ters sıradayım ve dediğim gibi bir alt ilmekleri olmadığı için onları düz örme durumum yok. Bunu ters, arttırma noktasını ters, arttırdığım yeri ters. Arttırma noktalarından sonra yine düzden devam ediyorum. Bir alt ilmeğe girdim. Düz aldım. Ters aldım. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters.
düz, ters, düz, ters, tekrar düz. Düzle bitiyoruz ki bir sonraki artırma yerine geldiğimizde terse devam edebilelim. Şu an düzü aldım. Şu şekilde tersle bitirdim ve yine artırma noktasına geldim. Artırma noktası ters olacak. Bu senaryoda aslında 3 artırma noktası, bir de öncesinde toplam 4 adet tersimiz var. Karıştırmamanız için de bu ipucunu kullanabilirsiniz. Terste bittikten sonrasında hep düzle başlayacağız. Artırma noktalarından sonra düz bir alt ilmekten ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Yine tersle bitirdim. Arttırma noktasına geldim. 3 tane daha ters alacağım. Aslında arka arkaya 4 ters geliyor diyebiliriz. Arttırma noktasındaki bu terslerden sonra da ilk başlayacağımız yer her zaman düz olacak. Yani alt sırada düz, ters, düz, ters, düz, ters. Son 7 ilmeğimde haroşa. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aslında modelimizi kurduk diyebilirim. Ters ördük ve fil dişini yaptık. Fil dişi 1. Bundan sonrası için ön yüze geldiğimiz için tekrardan arttırma yapacağız. Arttırmayı yapalım ve tekrardan geri gelelim. Arttırma kısmını tekrar göstereyim istedim. Bu işaretleyicimizin olduğu ilmek. Fark ettiğiniz üzere artık bunlar hep düz olarak ilerliyor. İşaretleyiciye kadar geldim. Arttırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi yine düz örüyorum. İşaretleyiciden sonra tekrar bir daha arttırma yapıyorum. Bu şekilde tekrardan 8 sıra 8 ilmek pardon artış yapmış olacağız. Bir öncekinde 76 ilmekti. 11. sıra arttırma yeri. Şu an 76 ilmekti. 8 daha ekledik. 84 ilmek olmalı. 84 ilmek sıra sonuna kadar örüp gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 84 ilmeğim var. Şimdi burada sadece sırayı sonuna kadar ters öreceğim. Herhangi bir model kurma, işlem yapma kısmı yok. Başlangıçtaki 7 haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Şu 7 ilmeğimi ördüm. Bundan sonrası için sadece ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters örüp son 7 ilmeğimizi haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ters ördük. Son 7 ilmeğimiz yine haroşa ördük. Tekrardan ön yüzde artık arttırmamızı yapacağız. Aslında bundan sonrası için yapımız biraz daha oturdu. Hep tekrar eden örüntü şeklinde ilerleyecek. Şöyle 12. sırayı sadece ters ördük. Model yok. Aslında 9. sıradaki arttırmamız, 10. sıradaki fil dişimiz, 11. sıradaki arttırmamız, 12. sıradaki ters örmemiz. Bu kısımlar aslında bizim modelimiz. Biz bunu her bir sırada, her dörtlü sırada tekrarlayacağız.
Yani 13, 14, 15, 16 nasıl yapacağız? Şimdi artık ön yüze geldiğim için arttırmamı yapacağım. 14. sırada terse geçtiğimde fil dişi modelimi kuracağım. Düze geçtiğimde tekrar arttırma ve 16. sırada sadece ters öreceğim. Bu da ikinci dörtlümüz. Yine bu şekilde ilerletelim. 17, 18, 19, 20 arttırma, fil dişi, arttırma, ters. Böyle dörtlü örüntüler şeklinde ilerletelim. Bu modelimizi dörtlü gruplar halinde ilerletiyoruz. 33. sıraya kadar gelelim. Buradaki arttırma sayımız artık 13. arttırmamızı yapmış oluyoruz. Fil dişi model olarak da 7. fil dişi. Biz burada fil dişine düğme deliği koyamıyoruz. Düz yüzde koymamız gerekiyor. 7. sıra fil dişini yapalım. 35. sıradaki arttırma noktasında artık düğme deliğini koyalım. Sonra tekrardan ters örelim. Bunu modelde de göstermem gerekirse şu şekilde sayalım kol kısmında. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama biz 7. sırada şöyle sayalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'nin arttırma noktasına düğme deliği koyuyoruz. Deliğimiz şurada. Haroşa sayısı olarak da saymamız gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sırada. 13. haroşada fil dişi olarak da 7. fil dişinde arttırma noktası olarak da 14. arttırmamızı yaparken düğme deliğimizi koyuyoruz. Şöyle notumu da düşeyim. 13. arttırmada toplam ilmek sayımız 172 olacak. Bunu da bir yandan sayarsınız. Düğme arttırmasına geldiğimizde 172 ilmekteyiz. Düğme deliğimizi koyuyoruz. Arttırmaları yapıp sıra sonuna geldiğimizde de ilmek sayımız 182 olacak. Bu şekilde kurulumlarımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 7 tane fil dişimizi yaptım. Şu şekilleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an düğme deliğini koyacağım. O yüzden aslında devam ettirmek istedim. İlmek sayısına baktığımızda ben şu an 172 ilmekteyim. Pardon, 172 ilmekteyim. Evet, 7. kere fil dişini yaptım. Şu an arttırma noktasına geldim. 14. arttırmayı yapacağız. Düğme deliği koyduktan sonra sırayı bitirince elimize 180 ilmek kalmalı. Ben bir yandan da aslında süreci daha rahat takip edebilmek için bu şekilde bir liste hazırladım. Yaptığım sıraları bitirdikçe aslında tik koyuyorum. Şu an fil dişinde 7. sıradayım. Arttırma olarak 14. arttırmaya geçtim. Ve buraya artık düğme deliği koyacağım. Düğme deliğini ilerletebiliriz. Bu şekilde de kendi sıralamanızı takip edebilirsiniz. A'lar arttırmayı, F'ler fil dişi kurulumunu, T'ler de ters örmeyi ifade ediyor. Bu şekilde ilerletelim. Yine düz alabilmek için ipimi bu tarafa geçirdim. İlmeğimi içeriden sokup ters çıkardım. 4 tane ilmek örüyoruz. 4 tane ördüm. Bir tane ilmeğimizi doluyoruz. Bu şekilde bir arttırma yaptığımız için şu ikisini de beraber kesiyoruz. Şu an düğme deliğimizi oluşturduk. Ve 7 tane haroşamızı da ördük. Şimdi sıra sonuna kadar arttırmamızı yapabiliriz. Bu şekilde sıra sonuna kadar arttırmamızı yapalım. Arttırmamızı yaptıktan sonra bir sıra ters sürelim. Tekrar arttırma yapalım. Tekrar fil dişi, tekrar arttırma ve 40. sıraya kadar gelelim. Yani 16. arttırmamızı yapıp ters döndüğümüzde buluşalım. Arkadaşlar şimdi ben 16 kere arttırmamı yaptım. Ve bu şekilde örgümüzü ilerlettim. Şimdi şu kol kısmında olan 3 sıra haroşamızı ilerletmek istiyorum. Bunun biraz daha farklı bir hava kattığını düşündüm açıkçası. Hani isteyenler düz de ilerletebilir ama bu şekilde bir haroşa görünümü kol kısmında en azından kolun biraz daha ayırt edici olmasını sağlıyor diyebilirim. Burada haroşamızı nasıl öreceğimize gelecek olursak aslında tam olarak şu kol için
ayırdığımız ilmekleri sadece haroşa örüyoruz. Buradaki arttırma noktalarını haroşa örmüyoruz. Arttırma noktaları yine ön tarafta düz, arka tarafta ters olacak. Bütün ilmekleri arttırma noktaları da dahil ilerletiyoruz. Yine buradaki bu arttırma noktasını düz örüyoruz. Arkada ters örüyoruz. Arada kalan ilmeklerimizi biz haroşa olarak ilerleteceğiz. Bunda yaklaşık olarak şöyle göstereyim. 40, 41, 42, 43 4 sıra boyunca haroşa yapacağız. 44. de ters yüzde de kesmemizi yapacağız. Burada arttırmalarımızı 17. ve 18. arttırmaya aynı zamanda da fil dişi kurulumunda ilerletmemiz gerekiyor. Şu kısımlarda fil dişi ilerlerken sadece kol aralarında biz haroşa örerek kol için bu şekilde bir ayrıma gideceğiz. Burayı da beraber ilerletelim. Ben şu an sıralama olarak arttırmamı yaptım. 16. arttırmamı şu an ters yüzde fil dişi modeli kurmadan dümdüz ters öreceğim. İlk haroşamı da buradan başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 sıra geldik. İlk ayrıma kadar, ilk arttırma yerine kadar ters örgü yapıyoruz. Şu an aslında tam olarak ön yüzdeyiz diyebilirim. Şu an arttırma noktasının sağındaki ilk arttırdığımız yer. Bu ön yüze dahil olduğu için bunu da yine ters örmemiz gerekiyor. Burası da arttırma noktamız. Arttırma noktamızı da dahil etmediğimiz için burayı da ters örüyoruz. Bundan sonrasında ilk arttırdığımız ilmek de dahil olmak üzere haroşa öreceğiz. Diğer ayrılma yerine kadar haroşamızı örelim. Şimdi arttırdığımız ilmeğe geldik. Bu ilmek de kola ait olduğu için benim bunu da haroşa örmem gerekiyor. Şimdi şu arttırdığımız düz gelen ilmekteyiz. Bunu arka kısma ait olduğu için ters örüyoruz. Yani aslında iki tane şu arttırma noktaları ön kolda ve arka yüzde ait olduğu için onlar ters. Onun dışında kalan bütün ilmekleri haroşa ördük. Zaten ilk dişimiz de ortaya çıktı. Şimdi bir sonraki şuraları hep ters örüyorum. Bir sonraki kola kadar ters ördüğümüze devam edelim. Şimdi arkaya da ördüm. Şu an arttırdığım ilmekteyim. Bu da arkaya ait olduğu için bu ilmeğimi de ters örüyorum. Şu arttırma noktamı buraya da ters örüyorum. Bunlar da arka yüze dahil. Bundan sonrasında ilk arttırdığım ilmek de dahil olmak üzere haroşa olarak ilerleteceğim. Bir sonraki arttırma noktasına kadar haroşamızı örelim. Kolumda bu şekilde sonuna geldim. Burada arttırdığım ilmeğim var. Bu ilmeği de kola dahil ettiğimiz için burayı da haroşa olarak örüyorum. Şu an arttırdığım düz ilmeğime geldim. Bu düz ilmeğimizi ön yüze ait olduğu için bunu ters örmem gerekiyor. Sıra sonuna kadar, son 7 ilmeğe kadar ters örebilirsin. Biz şu an bu ters örgümüzü ördük.
2 sıra daha arttırma yapmamız, bir tane de fil dişi yapmamız gerekiyor. Bunu aslında ilerletirken de yine aynı mantık. Şurası bizim kol için ayırdığımız kısımdı. Biz burada haroşa örgümüzü örmüştük. Şu ilmeğimizi yine aynı şekilde düz örerek düz ilerletiyoruz. Yanına bir tane sağına ve soluna arttırma yapıyoruz. Arttırma yaptıktan sonra diğer arttırma yerine kadar haroşa örüyoruz. Ön kısımlar düzken sadece kol kısmı için haroşa örüyoruz. Burada düz örgümüze geldik. Sağında bir tane arttırma yaptık. Bu örgümüzü artık düz örüyoruz. Solunda arttırmamızı yapıp arka kısmımızda düz örüyoruz. Diğer arttırma yerine geldiğimizde arttırma yerinin öncesinde bir arttırma yapıyoruz. Arttırma yerine düz örüyoruz. Sonrasında bir arttırma daha ve kol sonuna kadar, diğer arttırmaya kadar haroşa örüyoruz. En sonunda da geldiğimizde yine bir tane arttırma yapıyoruz. Düz örgümüz yine düz. Yine bir tane daha arttırma. Bu kısımları da düz örüp en sonunda 7 ilmekle beraber ilerletiyoruz. Bunu kaç kere yapacağız? Şu an arttırmayı yaptık. Arka yüze geldiğimizde tekrardan konuşalım. Ön yüzde arttırmamı yaptım. Tam 17 kez arttırdık. Şu an arka fonda fil dişi modelini kurmamız gerekiyor. Ama bu kol ayrımlarını yaptığımız yerde haroşamızı örmeye devam edeceğiz. Bu kısımlarda fil dişi olmayacak. Fil dişini bu ön kısma, arka kısmı ve diğer ön kısmı uygulayacağız. Sadece buradaki ayrım noktamız şu. Şu bizim arttırma noktamızdı. Bir bunun önünde bir de arkasında arttırdık. Buradaki arttırma noktamızı arka yüzde hep ters olarak öreceğiz. Arttırma noktası için herhangi bir fil dişi modeli uygulamıyoruz. Yani bir alt satırdan batmıyoruz. Yanındaki arttırma noktasını da ön yüzde kalan arttırma noktasını da ters örüyoruz. Diğer bu noktanın bir öncesinde bir de sonrasında arttırma yapmıştık. Kol kısmı için arttırdığımız ilmeği de haroşa örerek buraya dahil ediyoruz. Bütün arttırmalarda bu şekilde ilerleteceğiz. Şöyle beraber ilerletelim. İlk ilmeğimi düz aldım. 7 ilmek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. Zaten ters geldi. İlk ilmeğimizi yine ters, pardon, fil dişi kurmak için ilk ilmeğimizi bir alt ilmekten düz örüyoruz. Bir sonrakini ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde kola kadar getirelim. Şu an arttırma noktasına geldim. Arttırma noktasının her zaman bir öncesinde hep tersle bitiriyorduk. Bu arttırma noktasını, yani arttırdığımız ilmeği ters örüyoruz ve arttırma yerimizi de ters örüyoruz. Ön kısım bitti. Şu an biz tekrardan kola geldik. Buraya haroşa ilerletiyorduk. Yine aynı şekilde arttırdığımız ilmek de dahil olmak üzere haroşa olarak ilerletelim. Kol sonuna kadar ilerletelim. Kol kısmı için haroşamı ördüm. En son şurada arttırdığımız ilmeğe geldik. Burayı da kola ait olduğu için haroşa olarak örüyorum. Ne demiştik? Düz gelen bu arttırma ilmeğini arka yüzde her zaman ters örecektik. Bunu ters örüyorum. Ve yanındaki gelen arttırma noktasında ters örüyoruz. Çünkü burası için bir alt ilmek olmadığı için fil dişi yapamıyoruz. Sonrasında artık tekrar fil dişini kurmamız gerekiyor sırt kısmı için. Sıradaki ilmeğime bir alt ilmekten düz, sonra ters, sonra tekrar düz, ters. Bu şekilde arka kısmı sonuna kadar örelim.
Ters ilmeğimizi attık. Yine arttırma noktasına geldik. Arttırma noktamızı ters örüyoruz. O düz gelen yine arttırma noktasını ters örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği de aynı şekilde arttırdığımız ilmeği artık kol kısmına ait olduğu için burayı haroşa örmemiz gerekiyor. Buradaki bu artan ilmekle beraber bir sonraki artma noktasına kadar haroşa öreceğiz. Arttırma noktasına kadar haroşamızı örelim. Sıra sonuna kadar haroşamızı ördük. Şu an arttırdığımız ilmeğe geldik. Bu ilmek de kola ait olduğu için burayı da haroşa olarak örüyorum. Artık kalan bu düz arttırma yerine ters ve onun yanındaki arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. Son fil dişi modeli için alttaki ilmekten düz batıyorum. Sonra ters. Düz, ters. Bunu sıra sonuna kadar devam ettirelim. Şu an fil dişini kurduk 42. sıraya. Tekrar bir kere daha arttırma yapacağız ve bu bizim 18. son arttırmamız olacak. 18. son arttırmamızı da yapalım. Ters yüzde kesme yapmak için tekrar bir araya gelelim. Son kez arttırmamızı yaptık. Toplamda 18 kez. Şu an ilmek sayımız 212. Şimdi artık arka yüze geçtik. Bu arka yüzde kol evlerini kesmemiz gerekecek. Kol evlerinden kastımız buradaki birinci kol evimiz, arkası ikinci kol evimiz. Kesme işlemini de yapmadan önce ben size sayıları tekrardan vermek istiyorum. Ön yüzde 7 ilmeğimiz. Yanındaki direkt ön kısım için 24 ilmeğimiz var. Bir tane arttırma noktamız. Kol için 46 ilmek. Sonrasında tekrar arttırma noktamız. Arkası için 54 ilmek. Tekrardan arttırma noktası. Diğer kol için 46 ilmek. Bir tane arttırma noktası. Ve şu kısım 24 ilmekle 7 ilmek haroşa ile beraber bitiriyoruz. Bizim aslında şu an tam olarak 212 ilmeğimiz var. Biz kol için ayırdığımız şu 46'ları kesmemiz gerekiyor. Toplamda 82 ilmek keseceğiz. Kesme işleminin sonunda bizde kalması gereken 120 ilmek. Onu da şöyle düşünebiliriz. Arttırma noktalarının ikisi peş peşe gelecek. İkisi peş peşe gelecek. Toplamda 4 arttırma noktamız kalacak. Ve bununla beraber 120 ilmeği elde edeceğiz. Kesme işlemine başlayalım. Şuradan ilk ilmeğimizi düz alalım. En son fil dişini kurduğumuz için arka fonda burayı kol evine kadar ters örmemiz gerekiyor. Herhangi bir model kurumuna vesaire gerek yok. 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz. Sonrasında ters ilerleteceğiz. Kol ayrımına kadar ters bir şekilde örelim. Arttırdığımız ilmeği de ters örmemiz gerekiyor. Şu an arttırdığım ilmeğe geldim. Bu ilmek de ön yüze ait olduğu için bunu ters örüyorum. Ne demiştik? Arttırdığımız bu düz gelen ilmekleri tutmamız gerekiyor. Tutmak için de bu ilmeği de aynı şekilde ters örerek bırakıyorum. Yani 7 ilmek dedik. Burada 24 ilmeğimiz var. Bu da bir arttırma ilmeği. Şimdi kalanları ikişerli ikişerli keseceğiz. Ben şu şekilde kesiyorum. Bu ikisinin arasından geçirip haroşa örer gibi ipimi alıyorum. Sonrasında tekrar ilmeğimi diğer ilmeği takıyorum.
Sonrasında 2 ilmeği beraber alıp haroşa olarak içinden geçiyorum. Bu ilmeğimi tekrardan şişime takıyorum ve şu 2 ilmeği de beraber alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde keselim. Şimdi kol evlerini sıra sonuna kadar, kol sonuna kadar kestim. Burada arttırdığımız ilmeğimiz, hatta şöyle bir adım geri sarayım. Şimdi bu arttırdığımız ilmeği de aslında beraber kesmemiz gerekiyor. Şimdi şu bizim düz gelen ilmeğimiz. Bizim normalde bu ilmeği yok etmemiz gerekiyor ki hem bu arttırdığımız yer hem de buradaki arttırdığımız yer birbirine kavuşsun. Bunu da bu ikisini yan yana alarak kesiyorum. Bu şekilde kestim. Şimdi arttırdığımız ilmek var. Bu arka yüzde olduğumuz için arttırdığımız ilmeği ters örüyorum. Diğer kol evine kadar ters bir şekilde örgümü ilerletiyorum. Diğer kesmeyi de tekrar bakalım. Şimdi arkayı komple ördüm. Burada arttırılmış bir ilmeğimiz var. Bu da arkaya ait olduğu için bunu da ters örüyorum. Şimdi tekrardan bu düz gelen arttırma noktamıza geldik. Bu arttırma noktasını aynı şekilde ters örerek dahil ediyorum. Şimdi ikişerli ikişerli kesmeme bu kol içinde devam edeceğim. İlk olarak 2 ilmeğimi şu şekilde beraber alıyorum. Oluşan ilmeği diğer ilmeğe geçirerek sıradaki ilmekle ikisini beraber alıyorum. Sonra tekrar ilmeğimi geçirip ikisini beraber alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde keselim, kol sonuna kadar. Şu şekilde kolumuzu da kestik. Burada arttırdığımız ilmeğe kadar geldik. Bunu da kesmemiz gerekiyor. Bu ikisini de beraber aldım. Yine bir öncekiyle aynı mantık. Burada elimizde fazladan ilmek oldu. Bu arttırma noktamızdı. Bu ikisini birleştirip tek bir ilmek elde etmemiz gerekiyor. Bu şekilde şuradaki arttırma ilmeğine bunu birleştirir hale geldik. Şimdi sıra sonuna kadar ters bir şekilde ilerletiyorum. Bu şekilde kol evlerimizi kesmiş olduk. Arka ve önler ilmeğimizle şişimizde kaldı. 120 ilmek olması gerekiyor. Sayılarınızı tekrar kontrol edin. Çünkü bir sonraki model kurulumunda buradaki bu ilmek sayısı bizim için önemli. Düğmeler için de aslında ben bir yandan örüntü oluşturmaya çalıştım. İlk olarak 9. sırada, sonra 35. sırada ilmeklerimizi, düğme deliklerimizi yaptık. Bir sonrakinin 61. sırada, 87. sırada ilerleteceğiz. Genelde hep 26 sıra haroşa olarak da 13 haroşaya denk geliyor. Bu şekilde bir örüntü oluşturduk. Sadece son düğme deliği için 2 ilmek, pardon 2 sıra öne çektim ki hem çok uzun olmasın hem de son haroşaya da düzgün bir şekilde geçiş yapalım. Biz şu an 44. sırayı tamamladık. Şöyle hatta tikimizi de atalım. Bundan sonrası için artık herhangi bir arttırma yapmayacağız. Artık sadece düz ilerleteceğiz. Ama aynı örüntü devam edecek. Buradaki arttırma noktaları yerine sadece D yazdım. Bu D de düzü ifade ediyor. Düz, fil dişi, düz, ters. Düz, fil dişi, düz, ters. Bu dörtlü örüntü bizim için hep aynı şekilde model kurulumu devam edecek. Dörtlü sıralar her seferinde tekrar edecek. Bunu nereye kadar daha devam ettireceğiz? Fil dişi 10'dayız. 11, 12, 13, 14'e gelmeden önce bir düğme deliği koyacağız. Şöyle göstereyim, hatta düğme koyacağız. Sonra fil dişinde 14, 15, 16, 17, 18, 19'a kadar geleceğiz. Sonra fil dişi 20'ye geldiğimizde yine bir düğme deliği koyacağız. Bu hep düğmelerimizi ön yüzde düz ya da arttırma yaptığımız yerlerde koyuyoruz. Daha sonrasında fil dişi 21, 22, 23, 24, 25'e kadar gelecek. Son düğme deliğimizi koyacağız. Fil dişinden sonra düğmeyi koyduktan sonra çok da araya fark koymadan
haroşaları da geçmemiz gerekiyor. Sonra da 6 sıra haroşa ördükten sonra, yani 3 diş haroşa ördükten sonra kesme işlemini yapıp bitiriyoruz. Bu da aslında şuna denk geliyor. Biz şu an kol kesimini yaptık. Bundan sonrasında toplam 26. fil dişi modeline kadar, baştan sayıp 26'ya kadar fil dişlerini kurmaya devam ediyoruz. Herhangi bir arttırma yapmadan hep 120 ilmek önde ve arkada düz ters düz ters örmeye devam edeceğiz. Düğme deliklerini de dediğimiz sıralamalarda koyarsak 13 diş aralıklarla olmuş olacak. Sadece burada 12 dişe denk geliyor. O da dediğim gibi çok fazla uçta bırakmak istemediğim ve sonunda haroşayla bitirdiğimiz için. Şimdi hem bir yandan kuruluma bakalım, hem de buradaki sayılar denk düşüyor mu? Bir sonraki fil dişi modeliyle örtüşüyor mu? Çünkü şurada da bir örtüşme olmasını bekliyoruz. Herhangi bir kayma olmadan. Onun örtüşüp örtüşmediğine bakalım. Şu an düz yüzden devam etmem gerekiyor. Burada herhangi bir arttırma veya model kurulumu yapmadığımız için sadece düz örerek ilerleteceğiz. İlk ilmeğimi yine içeriden aldım. 7 haroşamız, 2 3 4 5 6 7. Bundan sonrası için kol başına kadar düz örelim. Şu şekilde kol başına kadar düz ördüm. Burada artık bir sonraki ilmeğime geçiş yapabilirim. Yine bir sonraki ilmeğime de düz örmüştüm. Burada tekrardan düz olarak devam edeceğim. Bunu da arka sıranın sonuna kadar bu şekilde düz örebiliriz. Şimdi yine arkayı da sonuna kadar düz örerek geldim. Şimdi şu ikisini tekrar birleştireceğiz. Artık son ön kısmımız. Yine burayı da düz olarak sıra sonuna kadar getirelim. Son 7 ilmeğimiz haroşa. Onun dışında hepsini düz örebiliriz. Artık kollarımız bu şekilde birleşti. Şimdi buradaki düzümüzü ördük 45'teki. Şimdi fil dişini örmemiz gerekiyor. 10. fil dişindeyiz artık. Onunla beraber yapalım. Hem sayılar tutuyor mu, birbirini takip ediyor mu onu kontrol edelim. Sonrasında örgümüze biraz ara verebiliriz. Dört, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğimizi ördük. Şimdi fil dişi modelinin kurulumu için ilk olarak bir alt ilmekten düz ördüm. Sonra ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde. Aslında bundan sonrası için yapın oturması gerekiyor. Sıra sonuna kadar takip edebilir seviyede olmalıyız. Eğer ilmek sayısında bir hata yaptıysak bir önceki arttırmalarımıza veya kesmelerimize bir tekrar bir gözden geçirebiliriz. 120 ilmek yaptığımız senaryoda aslında bu fil dişi hem aynı şekilde devam ediyor hem de birbirini takip ediyor. Herhangi bir kayma vesaire yapmıyor. Şu kola altını tamamen göstermek istiyorum. Düz, ters. Bunu alttan aldım. Bunu ters aldım. Tekrardan düz, ters, düz, ters. Aslında herhangi bir farklılık yapmadan sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettirdim. Takip ettiğimiz yere mesela şurası tersti. Yine aynı şekilde terse denk geldik. Yani sıra sonuna kadar aslında herhangi bir değişiklik yapmadan sadece düz ters düz ters yaklaşımıyla buraların birleşmesi gerekiyor. Şu an tersteydik.
düz, ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar getirebiliriz. Dilerseniz diğer kol evine bakalım. Uyuyor mu? Sıra sonuna kadar beraber örelim. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Düz, ters, düz, ters. Video çok uzun olmasın diye biraz kısaltmaya çalıştım ama bu ayrımın tam olarak tutması bir sonraki model kurulumları için çok kritik. O yüzden çok da atlamak istemedim. Zaten bir sonraki kol evine de geldik olduk. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Yine kol ayrımında aynı şekilde bunu düz, diğer yeri ters örüyoruz. Artık birleşmiş oluyor. Tekrardan şurayı düz, ters. Yani herhangi bir değişiklik yapmadan hepsi sadece düz ve tersi takip ederek sıra sonuna kadar getiriyoruz. Sıra sonunda kontrol edelim. 7 ilmek haroşadan önce ters bitirmemiz gerekiyor. Onu da kontrol ettiğimizde tutmuş olacaktır. Sonlara geldik. Düz, ters. Evet, tersi bitirdik. Artık 7 ilmekte haroşamız kaldı şu an. Benim için bu sayılar tutarlı diyebilirim. Şu an fil dişinde de 9. fil dişimizi yapmıştık. Kesmeden sonraki ilk fil dişimiz, yani 10. fil dişini de bu şekilde tamamlamış olduk. Sıralar hep birbirini takip ediyor. Örüntümüz oturdu. Bundan sonrası için şu an düzümüzü yaptık. Fil dişini yaptık 10. kez. Sonra düz, ters, düz, fil dişi, düz, ters, düz, fil dişi şeklinde sıramızı takip edelim. Düğmeleri koymayı unutmayın. Toplam 5 kere düğme deliğimiz var. Şuradaki 5. düğme deliğine geldiğimizde, yani 111. sıraya geldiğimizde, 5. düğme deliği 111. sıra, tekrardan bir araya gelelim. Haroşamızı örüp bitirelim. Evet arkadaşlar, toplamda şöyle baktığımızda 26 sıra fil dişini ördük. Şu an ben en son fil dişini ördüm. Artık şu şekilde ön yüzü örmeye geçeceğim. Burada sonuncu düğmemize kaldık artık. Normalde daha doğrusu 2 sıra daha, bir haroşa dişi kadar daha örmemiz gerekiyor ki hep aynı aralıklara devam etsin. Fakat sonuncuya geldiğimizde burada düz ve ters olarak 2 sıra daha örmek istemedim. O zaman modelde biraz daha ayrıklık kalıyordu. O yüzden fil dişinden sonra bir sıra daha düz örüp haroşaya geçmek istedim. Bu sayede aradaki farkları, boşlukları biraz daha azaltmamız daha iyi olur diye düşündüm. Bu nedenle düğmemize sonuncu sırada artık bir haroşa dişi eksik. Toplamda 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. sırada son düğme deliğimizi de koyalım. Ve sıramızı son ilmeğe kadar da düz bir şekilde ilerletelim.
Şöyle düğme deliğimize tekrar koyalım. 4 tane aldık. 5.'yi doladık. 6 ve 7'yi beraber aldık. Bir ilmek daha aldık. Bu şekilde 5. delik yerimizde oluşmuş oldu. Sıra sonuna kadar kalan ilmekleri düz bir şekilde ilerletelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Artık arka yüzü örerken toplam 6 sıra kadar haroşa öreceğiz. Sonrasında da kesme işlemini yapıp bitirelim. 2, 4, 6. 6.'yı da bitirirken yine haroşa olarak bitiriyoruz ve kesme yapıyoruz. Arkadaşlar toplamda ön yüzde 1, 2, 3 haroşa dişi, yani 6 sıra olacak şekilde ördüm. Şu an arka yüzdeyiz. Artık ön yüze geçtiğimiz anda kesme işlemini yapacağız. Şöyle kesme işlemine dair de biraz göstereyim. Şöyle şu iki ilmeği beraber alıp haroşa olarak kesiyorum. İlmeğimi tekrardan geçirdim. Bu defa diğer iki ilmeği beraber alıp haroşa şeklinde yapıyorum. Kol kesiminde yaptığım gibi olacak. Hep içine alıp ikişer ikişer şunu takıyorum. Taktığımla beraber bir yan ilmek, toplam 2 ilmek beraber alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde keselim. Şu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Artık elimde son 2 ilmek kaldı. Bunu da bunun içinden geçirip ikisini beraber alıyorum. Daha sık olması için tekrar içinden geçirip bu defa bir tane geçirip artık sıkıyorum. Buradan da kesebiliriz. Bu ipimizi daha sonra saklarız. Bu şekilde modelimizi de bitirmiş olduk. Evet, toplamda 2 yumak kullandım ama açıkçası bir yumak tamamen bitti. Bu da ikinci yumak kalan kısmı. Yani 1,5 yumak kadar gitmiyor ama bir yumaktan kesinlikle fazla gidiyor. Öncekinden de düğmesi farklı olarak bu şekilde bir düğme kullanmak istedim. Hani erkek bir bebeği kullanabilecek şekilde. Ben sizin için bir de ölçümlerimi yapmak istiyorum. Elimde şöyle bir mezuram var. Yaka kısmından sıra sonuna kadar geldiğinde 30 santim. Bir koldan diğer kola baktığımızda ise 28 santim. Kol altından şu şekilde biraz daha çekeyim. Kol altından sıra sonuna kadar da 20,5-21'e yakın. Yani bu ölçülerde aslında 3 aylıktan itibaren 1 yaşına kadar giyebilir seviyede. Düğme olarak da istediğiniz tarzda bir düğme kullanabilirsiniz. Örgümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.